Herkese merhaba, ben Ezgi. Bu karantina döneminde ben yeni bir hobi edinmek yerine özüme dönmeye karar verdim ve resim yapmaya başladım. Geçtiğimiz 2-3 yıldır çok fazla resim yapacak vaktim olmuyordu. Tabii dövme randevularım falan olduğu için de biraz aksatmış olabilirim. Plan ve eskiz yapmadan gelişigüzel resim yapmaya başladım. Ve bu süreçte fark ettiğim bir sürü şey oldu. Mesela hayat boyu benimsediğim tek bir tarzımın olmaması benim biraz kafamı kurcalayan bir şeydi. Ama aslında farklı tarzlardan esinlenmek ve farklı akımlarda, farklı disiplinlerde çalışmak aslında iyi bir şeymiş. Neden sürekli yeni bir şey araştırma durumu halinde olmayayım ki? Sanırım benim kişiliğimi oluşturan şeylerde denediğim bütün bu farklı tarzlar ve farklı teknikler, hatta farklı disiplinler karışımından oluşan, en azından benim ben gibi hissettiğim bir tarzım var. Sonra orijinallikle ilgili videolar seyretmeye başladım. Çok ünlü sanatçıların, düşünürlerin ve hatta Steve Jobs'ın bu konuyla ilgili söylediği bir sürü şeyi okudum ve dinledim. Ama Steve Jobs bunu şöyle açıklıyor. It comes down to trying to expose yourself to the best things that humans have done, and then try to bring those things in to what you're doing. I mean, Picasso had a saying. He said, "Good artists copy, great artists steal." And we have, always been shameless about stealing great ideas. Steve Jobs da zaten Picasso'dan alıntı yapıyor ve sonra Picasso'ya bakıyorsun, o da başka birinden böyle bir şey alıntı yapmış. David Bowie bununla ilgili bir şeyler söylemiş. Bu konuyla ilgili araştırmaya başlayınca bunun sonu yokmuş. Aslında sanatta hiçbir şey tamamen orijinal değildir. Her yeni fikir, her yeni akım, her yaptığımız yeni resim aslında bir önceki fikir ve akımlardan ve resimlerden etkilenilerek yapılmıştır. Yani sen eğer sanat tarihini bilmiyorsan asla yeni bir resim üretemezsin. Ve aslında bize sanat okulunda öğretilen şey de özünde budur. Her yeni fikir aslında başka fikirlerin karıştırılıp, geliştirilip tekrar sunulmasıyla ortaya çıkmıştır. Bunu daha derinlemesine düşünmeye başladıktan sonra gözümün önünde şöyle bir animasyon canlandı. Eğer bir duvar örmeye çalışırsanız aşağıdan yukarıya doğru gitmeniz gerekiyor, değil mi? Yani sıra sıra tuğlaları koymanız lazım. Ama en yukarıya bir tuğla koymaya çalışırsanız o zaten aşağı düşecektir. Bu aşağıdaki bütün tuğlalar aslında bizden önceki bütün ressamlar, akımlar, şiirler, filmler, kitaplar ve her neyse senin ruhunu besleyen. Eğer şanslıysan belki bir gün sen de o duvarda yerini alabilirsin. Her ne kadar çok kötü bir sanat eğitimi almamış olsam da keşke bu karantinada evde yaptığım resim gibi resim yapabileceğim bir okula gidebilmiş olsaydım. Ama onlardan Türkiye'de yok. Eğer Türkiye'de resim eğitimi almak istiyorsanız zaten 2-3 seçeneğiniz var. Oralara gitmek zorundasınız. Peki olan oldu. Artık okudum. Sanırım günümüze odaklanabiliriz artık. Eskiyi düşünmeyeceğim. Şu an keşfettiğim şeyi yapmaya devam edeceğim. Burada gördüğünüz gibi bir suratın üzerine çeşitli turuncu balıklar yerleştireceğim. Hepsi rezalet, yamuk yumuk oyuncaklar gibi görünecekler. Ve ben bunu yaptığımda dünyada kimse zarar görmüyor. Kimse ölmüyor. Bu resim çirkin oldu diye aniden kimsenin gözü falan da kanamıyor. Mesela şu an hoşunuza gitmemeye başladıysa resim,
hemen kapatabilirsiniz bu pencereyi. Ve bu da beni şu noktaya getirdi. Evet, sanatta doğru ya da yanlış yok. Eğer sen yaptığın şeyi seviyorsan, yaparken keyif aldığını düşünüyorsan, kimse seni durduramaz. İstediğin gibi yaparsın. Uzun lafın kısası, demek istediğim şey, istediğiniz gibi, içinizden geldiği gibi, her şeyden etkilenerek, her şeyden beslenerek sanat yapabilirsiniz. Şimdi gidin, kağıt, kalem, boya, neyse yaptığınız heykel vesaire, onun karşısına geçin ve gerçekten içinizden ne geliyorsa onu yapın. Daha fazla buna benzer içerik görmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Portfolyomu görmek için Instagram sayfamı inceleyebilirsiniz. Umarım bu video hepinize ilham olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.